Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Hanımlar ben patiğimde lila ve böyle koyu krem tonlarında 2 tane normal patikli gibi kullandım. Şişlerim 3 numara 2 şiş. Modelim de şöyle. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu. Patiğimizin kenarları. Bakın tabanımız, topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler. Bakın ben şuraya 1, 2, 3, 4 tane model yaptım. Daha büyük yapmak isteyenler buraya bir model daha fazla yapabilirler. Yani 5 model. Daha küçük yapmak isteyenler de buraya bir model eksik yapabilirler. Yani 3 model. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Kaç numara yaparsak yapalım başlangıç sayımız aynı olacak. Bir de patiğimizin kenar bölümü için bakın şu diğer kenarına şöyle bir miktar şöyle ip sardım. Aynı lila ipimden ikiye ayırdım. Bunu da belirteyim. Patiğimize bilek bölümünden 53 ilmek olarak başlayacağım. Şöyle lila ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. İlmeklerimi atıyorum. 53 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 53 ilmek atalım gelelim. 53 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Şimdi geri dönüyorum. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar bilek bölümünde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ters. Bir düz. Bilek bölümüne bu şekilde lastiğimizi yapıyoruz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzde yüz demektir. Arka yüzde bir sıra lastik uygulaması yaptık. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın bir düz ilmeğim var önde. Düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu ön yüzde lastiğimizde ikinci sıra oluyor. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde geri döneceğiz. Yine ilmekleri bu şekil gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz bir ters. Üçüncü sıra olacak. Ön yüzde tekrar edeceğiz. 4 sıra. Bu şekilde toplamda 7 sıra lastik öreceğiz. Şu bilek bölümünde 7 sıra lastiğimiz var. Dileyen buradaki lastik sırasını artırabilir. Artık tamamen zevkinize kalmış. Ben 7 sıra yaptım. Şimdi bilek bölümündeki bu lastik bölümünü tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar toplamda 7 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Model kurulumuna başlayacağız. Artırmalarımız gördüğünüz üzere bu ajurlu bölümlerden yapılacak. Öncelikle hanımlar bu kenara ilk 21 ilmeğimi haroşa öreceğim. Yanlar haroşa olacak bu lilalı bölümler. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek haroşamı ördüm. Ortalarda bu kremi kullanacağım. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim hanımlar buraya. 5 ilmek krem öreceğim. Orta kısım krem ile yapılıyor. Şu birinci krem ilmeğim. Hemen ipimin ucunu düğümlüyorum. Bu kremli bölümleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Şu dördüncü. Şu da 5. 5 ilmek düz ördüm. Şimdi ortadaki ajurlu bölümü yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım yani artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bu bir ilmek
Hemen soluna bir kere daha ipimi şişime doladım. Yanına 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki desenimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi kenarda 21 ilmeğim kaldı. Kalan 21 ilmeğimi de diğer lila ipim ile örüyorum. Ayırdığımız lila ipimizle diğer tarafı örüyoruz. Şu birinci ilmeğim. Yine haroşa öreceğiz hanımlar. Lila ile olan bölümler haroşa. Krem ile olan bölümleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Şu ikinci ilmeğim. İpin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Buradaki 21 ilmeğimizi de ördük. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Bu arka yüzde bu lila ilmeklerimi haroşa öreceğim yine düz olarak. Bu defa ilmek sayılarını biliyoruz. Saymaya gerek yok. Lila olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın tam ortada krem ilmeklerim var. Renk geçişi yapacağım. Şöyle renk geçişi yaparken şöyle bakın. Krem ipimi lilanın altından şöyle atlatarak alıyorum. Çaprazlamasını alıyorum. Yanlarda şuralarda delik görüntü oluşmuyor. Bakın şöyle muntazam bir görüntü oluyor. Buna dikkat edelim. Bu krem ilmeklerimi de arka yüzde tamamen ters olarak örüyorum. Hepsi ters örülüyor hanımlar bu şekilde. Bakın. Şöyle aradaki kremlerin hepsini ters ördüm. Tekrardan bu diğer lila ipimi elime alıyorum. Yine bakın çaprazlamasından şöyle kremin altından alarak kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Böylece bir tane ajurumuz oldu. 2 ilmek arttı. 53 ilmek başlamıştık. 55 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine kenardaki 21 haroşamız devam edecek. Ta ki şu ikinci krem ajurlu modele geçene kadar yanlardaki 21'er ilmek haroşamız devam edecek hanımlar. Yine yandaki 21 haroşamı örüyorum. Evet, lila haroşalarımı ördüm. Tekrar ipimi şöyle bakın. Çaprazlamasına kremimi aldım. Şimdi ikinci ajurumuzu yapacağız. Yine ilk sırada yaparken ön yüzde 5 krem örmüştüm. Şimdi tekrar 5 ilmek örüyorum düz olarak. 3, 4, 5. Tekrardan artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir önceki sırada araya 1 ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Ajurumuz V şeklinde açılıyor. 3 ilmekten sonra ipimi şişime doladım. Kalan 5 ilmeğimi yine düz örüyorum. İkinci ajurumuzu yaptık. 2 ilmek daha arttı böylece. 5 ajur olana kadar devam edeceğiz biz bu işleme. Şöyle çaprazlamasına lila ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi lila ipim ile örüyorum. Haroşa. Evet. Tekrar geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu kenardaki 21 ilmeğimizi lila ipimiz ile haroşa öreceğiz. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Lilalar haroşa olarak örülüyor. Aradaki krem ilmekler de ters örülüyor. Evet, tekrar kremime geçtim. Şöyle çaprazlamasına krem ipimi alıyorum elime. Buralardaki krem ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters örüyorum. Evet, kremlerimi ördüm. Tekrardan şöyle çaprazlamasına lila ipimi aldım. Kalan 21 ilmeğimi haroşa örüyorum. Gördüğünüz gibi arka yüzde model kurulumu yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor.
Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın şurada 2 diş haroşamız oldu. Üçüncü ajurumuzu da yapacağız bu sıramızda. Yine hanımlar ön yüzdeyiz. Bu ilk 21 lila ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, 21 ilmeğimi ördüm. Tekrar bakın kreme kadar geldim. Krem ipimi alıyorum. Yine buraya 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ajuruma kadar ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu defa ortaya 5 ilmek öreceğim. İlk sırada 1 ilmek örmüştük. İkincide 3 ilmek ördük. Şimdi 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Kalan yanındaki 5 ilmeğimi de yine krem ile düz ördüm. Tekrardan şöyle çaprazlamasına lila ipime geçiyorum. Kalan 21 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde de yine bu iki yandaki 21'er ilmek lila ilmeklerimizi haroşa şu aradaki krem ilmeklerimizi de ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 4. ajurumuzu açacağız orta bölüme. Yine bu kenardaki ilk 21 ilmeğimiz haroşa. Bu şekilde ilk 21 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm. Yine çaprazlamasına şöyle kremimi alıyorum. Şimdi yine 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan bakın ajurumu yapıyorum. 4. ajuru açtık. Bir önceki sırada araya 5 ilmek örmüştük. Şimdi 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipimi şişime doladım. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden şöyle çaprazlamasına lila ipimizi alıyoruz. Kalan 21 ilmeğimiz haroş olacak hanımlar. Arka yüzde de yine tekrar yanlardaki lila ilmeklerimizi haroşa, aradaki krem ilmeklerimizi de ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. İlk modelin son sırası oluyor. Bakın burada da 4 diş haroşamız oldu. Şimdi 5. diş haroşamız olacak. Tekrardan bu kenardaki ilk 21 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. 21 haroşamı ördüm. Tekrar ortada krem ipimi alıyorum. Yine 5 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan ipimi şişime doladım. Şimdi de ortaya 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeniden ipimi şişime doluyorum. Kalan 5 ilmeğimi krem ipimle düz ördüm. Tekrar renk geçişi yapıyorum. 21 ilmeğimiz var. Kalan 21 ilmeği haroşa örelim hanımlar. Tekrar arka yüzde yanlardaki haroşaları haroş olarak, aradaki kremleri de ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. İkinci modele başlayacağız. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. İlk desenimizi bitirdik. Şimdi ikinci desene başlayacağız. Hanımlar, ikinci modelde ilk ile aynı şekilde yapılıyor. Tek fark şu. İlk modelde yanlara 21'er ilmek haroşa örmüştük. Bu defa haroşa sayıları 5'er tane artacak. Yanlara 26'şer ilmek haroşa öreceğiz. Öncelikle ilk 21 haroşamızı örüyorum. Lila ipimiz ile ortadaki krem desenimiz aynı şekilde yapılacak. Dediğim gibi tek fark yanlardaki haroşalı ilmek sayımız, lila ilmek sayımız. 21 ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Ardından 5 ilmek daha öreceğim. Bakın bu kremleri de örüyorum. Şu 22. ilmeğim, 23, 24, 25, 26. Bakın bu kremleri de haroşa ördüm. 26 ilmek haroşam oldu. Tekrardan şu krem ipimi alıyorum. Burada hanımlar şeye başlayacağım. Ortadaki desene yine başlayacağım. Ortadaki deseni ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapacağız. İlk modelde nasıl yapmıştım? 5 ilmek haroşa düz örmüştüm. 3, 4, 5. Bakın ipimi şişime doluyorum. Bu ilk sıradayım. 1 ilmek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5.
Krem ile modelin ilk sırasını yaptık. Bakın ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yaptık. Şimdi diğer taraftaki lila ipimi şöyle kremin altından çaprazlamasına alıyorum. Şöyle arkada çok sıkmadan şöyle. Bu 5 ilmeğimi 5 krem ilmeğimi lila ile ördüm. Kalan 21 ilmeğimizi de lila ile öreceğiz. Burada da lila ilmek sayımız 26 oldu. Aynı modeli devam ettiriyoruz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar yine bu yanlardaki 26'şar ilmeklerimizi haroşa, ortadaki ilmeklerimizi de krem olarak ters olarak krem ipimiz ile örelim. Ön yüzde buluşalım. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu ikinci modelimizde bakın şurada 26 ilmek ile bir diş haroşa oldu. Her 5 ajurda bir ve her 5 diş haroşada bir yeni modele geçiyoruz. Tekrardan buradaki ilk 26 ilmeğimiz vardı. Bu ilk 26 haroşamızı lila ipimiz ile örüp gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm. Bakın tekrar kremime geçiyorum. İkinci ajurumuzu yapacağız. Yine ilk 5 ilmeğimi krem örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrardan bakın ajurumuzu yapacağım hanımlar. İpimi şişime doluyorum. Bu defa ortaya 3 ilmek öreceğim. Bir önceki sırada 1 örmüştüm. 1 2 3. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 5 tane kremimi ördüm. Yeniden lila ipimizi alacağız. Kalan 26 ilmek lila ipimiz ile örülecek hanımlar. Ardından arka yüzde yine yanlardaki haroşaları haroşa, aradaki kremleri ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde aynı işleme devam edeceğiz. Ta ki ortada 5 diş haroşa olana kadar. Ve 5 tane ajur olana kadar. Bakın ikinci ajuru yaptık. İlk ajuru yaparken ortaya 1 ilmek örmüştük. İkinci de 3 ilmek ördük. İlk modelde olduğu gibi 3. ajurda ortaya 5 öreceğiz. 4. ajurda 7. 5. ve sonuncu ajurda araya 9 ilmek öreceğiz. Şu kenarlardaki 5'er ilmeğimiz düz örülecek. Bu şekilde devam edecek. Burada hanımlar yanında 5 diş haroşa ya da şöyle de hesaplayabiliriz. Ortada 5 diş haroşa olana kadar bu ikinci modelimizi de tamamlayalım. Üçüncü modelde buluşalım. Evet hanımlar, ikinci modelimi tamamladım, geldim. Bakın lila ile 5 diş haroşam oldu. Krem ile de 5 adet haroşam var. Şimdi üçüncü modele başlayacağız. Her modelde hanımlar 5'er ilmek artıyordu haroşalı ilmek sayımız. En son ikinci modelde 26 ilmek haroşa yapmıştık. Üçüncü modelde 31 ilmek haroşa öreceğiz. Yani haroşalı ilmek sayımız 5 daha artıyor. Öncelikle kenardaki ilk 26 ilmeğimi örüyorum. Evet, 26 ilmeğimi ördüm. Şimdi 5 ilmek daha öreceğim. 27, 28, 29, 30, 31. Böylece haroşalı ilmek sayımız 5 daha arttı. Üçüncü modele başladık. Tekrar krem ipimi alıyorum. 5 tane krem. 2, 3, 4, 5. Yeniden bakın ilk iki modelde olduğu gibi burada da ipimi şişime doladım. Bu ilk sırada bir ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Yanına 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Sonra renk geçişi yapıyorum. Bakın burada 5 kalan krem ilmeğimiz var. Bunu da lila ile öreceğim. Böylece hanımlar patiğimizin sol kenarında da 31 ilmek lila haroşamız olacak. Sıra sonuna kadar böyle gidiyorum. Böylece üçüncü modelimizi de başlatmış olduk hanımlar. Ortadaki krem modeller aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. Aynı sayılarla aynı şekilde bakın ilk ikisini yaptık. Üçüncü de yine ilk ikisiyle aynı şekilde olacak. Tek fark yanlardaki haroşalı ilmek sayılarımız 5'er tane arttı. Bu şekilde hanımlar burada üçüncü modelde de 5 diş lila haroşa ya da işte 5 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. Sonrasında dördüncü modele geçeceğiz. Ben buna 4 tane model yaptım.
Sizler daha küçük 35-36 numara yapacağım diyenler 3. modelden sonra bırakıyor. Benim gibi 37, 38, 39 yapacağım diyenler de 4 adet modeli yapacaklar hanımlar. 4 tane model. Üçüncü modelde yandaki haroşa sayımız 31'di. Dördüncü modele geçtiğimizde yandaki haroşalı ilmek sayımız 5 daha artacak. 36 ilmek olacak. Yanlara 36'şar ilmek haroşa yapacağız. Ortadaki şu kremli modelimiz yine aynı şekil yapılacak hanımlar. Aynı şekil 5 tane ajur olana kadar aynı krem modeli tekrar edeceğiz. Bu şekilde toplam 4 model yaptım ben. Hanımlar benim bu şekilde şişimdeki toplam ilmek sayım da 93 oldu. Buraya 3 model yapanların ilmek sayıları 83 oluyor. Eğer ki 40-41 numara yapacağım diyenler varsa 4. modelden sonra buraya aynı şekil 5. modeli yapabilirler. 5. modelde de hanımlar yandaki haroşalı ilmek sayısı en son 4. modelde 36 idi. Buna 5 ilmek daha ekleyecekler, 41 olacak. Yani 41 ilmek haroşa yapacaklar 5. model için yanlara. Bu şekilde patiği tamamlayacaklar ve 5 model yaptıysanız da toplam ilmek sayınız 103 olacak. Dediğim gibi ben 4 adet modelimi yaptım. Şimdi 3.'yü tamamlayacağım. Ardından 4. modelimi de tamamlayacağım. Geleceğim, siz de ölçülerinize göre bu modelli tarafları tamamlayın. Gelin hanımlar, ardından buluşalım, patiğimizin tabanına beraber geçelim. Evet hanımlar, ben patiğimin bu ön bölümünü tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane modelimi yaptım geldim. Şişimde şu anda 93 adet ilmeğim var. Şimdi buraya lila ipim ile bir diş haroşa öreceğim hanımlar artık. Model kurulumu yapmayacağım. Artık model bittikten sonra ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğiz. Bir diş haroşamız olacak hanımlar. Bu aşamada artık bakın şurada krem ipimiz var. Şu krem ipimizi ve diğer uçtaki bu lila ipimizi kesip uçlarını düğümleyebiliriz. Çünkü artık bu ipleri kullanmayacağız. Bu başlangıç ipimizi kullanacağız. Hani bu ördüğümüz ipimizi kullanacağız. Diğerlerini keseceğiz. Bu şekilde hanımlar bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi öreceğiz. Bu şekilde bir diş haroşa olacak. Şimdi haroşamızı örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme bir diş haroşamı ördüm geldim. Diğer iplerimi de kestim. Uçlarını düğümleyip arkaya gizledim. Şimdi patiğimizin tabanını yapacağız burundan başlayarak. Bu aşamada hanımlar ilmek sayınız kaç olursa olsun buruna 7 ilmek ile başlayacağız. Bu aşamada toplam ilmek sayımızdan ilmek sayınız kaç olursa olsun. Benim 93 ilmeğim vardı. 93 ilmekten burun ayırdığım 7 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 86 ilmeğim kalıyor. Bu şekilde yapacaksınız. Toplam ilmek sayısından 7'yi çıkartacaksınız. Ben çıkarttım, 86 ilmek kaldı. 86 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düştü. Hesaplama böyle yapılıyor hanımlar. Şimdi tabanımızı yapabilmek için ön yüzdeyim. Bu ilk kenardaki 43 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimiz ile birlikte 43 ilmek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde buradaki artık sizin bu sağ kenara kaç ilmek düşüyorsa bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, hemen şu kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek daha ördüm. Hanımlar, saydığımızda şu sol kenarda da 43 ilmeğimiz kalıyor. Bu şekilde. Bu 7 ilmek burun kısmı için kullanacağımız ilmekler. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile burun kısmına bir diş haroşa ördük. Tabanımız hanımlar 13 ilmek olacak ve 13 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 8 oldu. Geri dönüyorum. Tekrar ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7
8. Bu defa da bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 9 oldu. İp karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 9 ilmeğimizi öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi örüyorum ortadaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Yeniden geri döndüm hanımlar. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor böylece. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi ortada hanımlar 13 ilmek oldu. Biz bu 13 ilmek ile kesimlere başlayacağız. Taban 13 ilmek olarak devam edecek. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 13 ilmek var. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Yine ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. İlk 12 ilmeğimizi örüyoruz. 13. de kesimimizi yapıyoruz. 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmekte kesimimi yaptım. Bakın taban şöyle ilerliyor. Hanımlar biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda şu kenar kısımlarında son 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Bakın yanlarda 3'er ilmeğim kaldı. Şimdi burada kesimler yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani şuraya kadar. İlk 12 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şu kenarda son 2 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa öndeki 2 ilmeği de tekrar kesiyorum. Ekstra bir kesim yapıyoruz burada. Burada son 3 ilmek hariç şu tabanımızda son 3 kalana kadar öreceğiz. Tekrar oradan da bir kesim yapacağız çünkü. Bakın burada son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bir ördüm. Yanlarda 2'şer ilmeğim kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmedim. Şu tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Şu son 2 ilmek hariç tabanda son bir kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bu kenarımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da şu yandaki son 2 hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeği yine keserek ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Geri döndük. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Buradaki ilmek sayımız da azaldı. Bu defa kenarda son bir kaldı. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Geri döndüm. Bu aşamada şöyle bir tık kısa şiş alacağım. Daha kolay olacak benim için. Tekrar ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi bir keserek ördüm. Şimdi şu tabanda son 3 kalana kadar öreceğim yine.
Tekrar öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Hanımlar bakın burada 7 ilmeğimiz kaldı. Biz bu 7 ilmek ile patiğimizin arka topuk bölümünü öreceğiz. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Burada 6 ilmek kaldı hanımlar. Burada bakın kenar ilmek yerleri var yanlarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi buradan da çıkarttım. Tekrar 7 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Son 2 kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Geri dönüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasında bu işleme devam edeceğiz haroşaya ta ki şu lastik bölümlere gelene kadar. Çünkü bilek bölümüne tekrar lastik örgü uygulaması yapacağız. Şu haroşalı bölümleri örelim, lastik bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, bu lastik bölüme kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi burada bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra buraya bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Yine son 2 ilmeğimi tersten keserek ördüm. Ve hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden kesiyorum. Geri döndüm. Ve burada bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yeniden ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğim yine ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde lastik uygulamasını böyle yapacağız. Son kenar ilmek yerlerine kadar tamamlayalım, gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu arka bölümü hanımlar tamamladım. Geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizin topuk bölümünü de böylece tamamladık. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şöyle. Bu kenarımızda hanımlar böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığ yardımıyla şöyle dibine batarak, bakın şuraya başlangıç yerimiz burada. İlk başladığımız yerde patiğimiz bitti. Şöyle burayı düzledim. 2 de zincir çekip ipimizi kesiyorum hanımlar. Patiğimiz bu kadardı. Hemen bu iplerimizin uçlarını gizleyeceğim. Şöyle bakın arka ilmek aralarına girerek şöyle uçlarımı aldım. Bir zincir tekniğiyle tekrardan bir sıkılıyorum. Şöyle iyice sağlam olsun diye. Arka ilmek aralarına girerek bu şekilde gizlememi yapıyorum. Aralara şöyle. Çok güzel, hoş bir model hanımlar. Kullanışlı, ayağı saran bot patik tarzı. Evet, patiğimiz bu şekilde. Bakın, haroşa örgü olduğu için buralar gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen bir de makineye giydireyim hanımlar. Hemen şöyle bir de ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, modelimizin ayaktaki duruşu da hanımlar işte bu şekilde. Patiğimizin kenarı. Şöyle diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Hemen düzeltelim. Gayet kullanışlı, şık bir model. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde
Yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.